Medya Baronu'na hoş geldiniz. Bu videomuzdaki konumuz Türkiye ve nükleer bombalar. Bildiğiniz gibi bir ülkeye süper güç demek için nükleer bombalarının olması şart. Bu işin zirve noktasıdır çünkü yapmak için binlerce sıkıntının altına girersiniz. Son zamanlarda bizim de Pakistan üzerinden nükleer bomba aldığımıza dair iddialar var. Üstelik bunu Hindistan iddia etti. Eğer durum bu şekildeyse yepyeni olaylar göreceğiz demektir. Peki Pakistan'dan nükleer bomba aldığımız iddiası doğru mu? Türkiye gerçekten kendi bombalarını yapabilir mi? Veya başarsak dış durumumuz ne yönde değişir? Detaylı olarak incelemeye başlayalım. Dünyada az sayıda ülkenin nükleer bombası var. Bu da mutlak gücü belirli ülkelerin eline dağıtır. Örneğin siz Fransa'ya saldırıp ülkesini dağıtabilirsiniz. Bunu yapabilmeye gücünüz yetiyordur. Ancak sırf ellerindeki nükleer bombalar yüzünden saldıramazsınız. Bilirsiniz ki ordusunu parçalasanız bile o nükleer füzeler çıkacak ve size karşı dönecektir. İşte bu nokta önemli. Bakın, kullanmadığınız halde birinin size karşı saldırısını engellediniz. Nükleer bombaların en büyük gücü budur: caydırıcılık. Öyle ki bu silaha sahip olmak değil, sahip olma düşünceniz varsa dahi bile karşındaki devlet bunu 2 kez düşünür. Eğer ki size saldırırsa normalde ilk hedefler hava savunma sistemleri iken ikinci planda kalırlar. Amaç nükleer füze rampalarını yok etmeye döner. Özet olarak demek istediğim, güçlü bir devlet olma yolunda önemliler. Durumunu anladıysak tam bu noktadan bize dönelim. İlk sorumuz, Türkiye nükleer bomba üretebilir mi veya şart mı diyelim. Buna cevap verebilmek için teknolojiden ziyade önce dünyadaki örneklerine bakmamız gerekli. Sonradan nükleer bombalara sahip olmaya çalışan İran, Pakistan ve Kuzey Kore. Bu bombaların yapılması dünya anlaşmalarıyla engellenmiş durumda. Yapmaya kalktığınız an bu anlaşmalar hedef gösterilecek ve bütün dünya bir anda karşınıza geçecek. Ağır ambargolar tabii ki kaçınılmaz. Bu durum en yoğun şekilde İran'ın başına geldi. İran bundan 10 yıl önce Türkiye'den çok daha zeki bir ekonomi politikasıyla iyi bir durumdaydı. Her gün daha da büyüyen ekonomik hacimleriyle Orta Doğu'nun yeganesi olmaları kaçınılmazdı. Lakin ne kadar büyürseniz size karşı olan tavır da o kadar büyür. İran'a karşı tehditler artınca haliyle buna karşı çözüm bulmak istediler. Baktılar savunma sanayileri çıkmazda, yani örnekle 15 yıl içinde bir Türkiye savunma sanayi kadar iş çıkmaz, hedeflerini değiştirdiler. Biraz da Rusya'nın gazı ve desteğiyle nükleer bomba işine girdiler ve olaylar başladı. Önce ağır ambargolarla ekonomileri 1/3 oranında küçüldü. Sonra askeri olarak tehdit edildiler. Sonuçta yıllarla birlikte devasa kayıplarla bugüne geldiklerini görüyoruz. Nerelerden nerelere. Bunu biz yapmaya kalktığımızda zaten yıkık olan ekonomimizin sonunu getirmiş oluruz. Katsa gibi küçük yaptırımlardan ziyade devasa ambargolardan söz ediyorum. İçinde gıdaları da kapsayan, dibi gerçek manada gördürebilecek ambargolar. Ayrıca sadece ambargoda değil, bugün Libya gibi çıkarımızın olduğu yerlerde yanımızda duranlar direkt karşı hattımıza geçecektir. Doğu Akdeniz'de sözde demokrat politikalarına bu sefer Türkiye nükleer silah üretiyor deyip daha dik şekilde yaklaşırlar. Zaten bugün bile haklarımız üzerinden hareket etmemize rağmen bunu yapıyorlarsa o zaman işin boyutunu düşünün. Akdeniz'e gelmesi muhtemel yüzlerce gemiyi durdurmamız gerçekten zor. Her şeyden öte NATO'nun bize askeri müdahalede bulunması bile olası. Yani üretmemiz şu anda pek mümkün değil. Zaten bu konuda öncelikle nükleer enerjiyi çözmemiz ve kendi reaktörlerimizi yapmamız gerekli. Bu da öyle 3-5 yıl içerisinde olacak bir şey değil. İran'ın 10 yıldır uğraştığını ve hala etkili bir noktaya gelemediğini biliyoruz. Rusya bize Akkuyu nükleer santralini yapsa bile bizim için onlar işletecekler. Deneyimden ziyade buradan nükleer atıkları kaçırıp üzerinde çalışıp bomba yapmamız pek olası değil. Üstelik Türkiye üzerinden dönen istihbarat ağları, casus uydular ve çok daha fazlası varken. Lakin yapamıyorsak da her şeyin bir çözümü var. Yapılan anlaşmalar arasındaki bir boşluk. Anlaşmalara göre Türkiye nükleer bomba tedarik edemez diye bir madde yok. Hatta Amerika bunun farkında olduğu için İncirlik'te bol miktarda B-61-12 bombalarından var. NATO kontrolü altında olduğu varsayılsa da bizim bölgemizde aşırı sıkıntılı durumlarda el konulması mümkün. Ayrıca Pakistan gibi bir dostumuz var. Askeri ve siyasi olarak sürekli birlikteyiz. Kendisi zamanında ambargoları göğüslemiş ve nükleer bomba yapmayı başarmış. Şimdi bununla birlikte bu gücü bize aktarmaları imkansız değil.
Üretim olarak veya yapılmış başlıkları bize vermeleri mümkün. Onca gizli görüşme, gelen giden kargo gemileri buna zaten haber veriyordu. Bir de Hindistan bu durumu kamuoyuna duyurunca ortalıkta büyük bir fırtına koptu. Hint medyasının belirttiğine göre Türkiye Pakistan'dan nükleer silah teknolojisi istedi. Pakistanlı bilim insanlarının bu yönde çalışmaya başladığını da belirtti. Eğer Pakistan'ın düşmanı başlandığı bilgisini aldıysa doğruluk payı vardır. Ayrıca Cumhurbaşkanımızın 2019 yılında söylediği bir söz var. Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var ama benim elimde nükleer başlıklı füze olmasın, ben bunu kabul etmiyorum. Bu söylenen bizim de konuya sıcak baktığımızı gösterir. İki tarafın yapısına dolaylı olarak ulaştığımıza göre gerçekten bir çalışma var. Ancak bu füzeyi bize vermeleri şeklinde mi yoksa yapmamız şeklinde mi, orası tam olarak belli değil. Başta bir nükleer bombayı yapmaya kalktığınızda neler olacağını söylemiştim. Eğer yapılacaksa bunu ortaya çıkmadığı sürece hiçbir şekilde duyamayacağız. Yoksa kötü sonuçlar gelebilir. Tabii bu konuda ilerleyip ilerleyemeyeceğimizi görebileceğimiz bazı noktalar var. Yunanistan gibi ülkelerin bizi her anlamda yakından takip ettiklerini görüyoruz. İlla ki içimize sızmış istihbaratçıları vardır ya da bu haber onlara verilir. Şayet ki nükleer bomba işine girersek bir noktadan sonra haberleri olacak ve koz olarak bunu dillendirmeye başlayacaklardır. Medyada ortaya atıp bakın Türkiye'de bunlar var, bize destek verin mesajı vereceklerdir. Şu anda yaptığımız her harekete karşı bunu yaptıkları gibi. Peki yapmaktan ziyade alırsak ne olur? Almamız daha muhtemel çünkü bunu engelleyen bir anlaşma yok. Eğer böyle bir tedarik yoluna gidersek yapmaya nazaran yiyeceğimiz ambargolar 1/10 seviyesinden fazla olmaz. Uluslararası mahkemeden sonuç çıkmaz. Yunanistan'ın Avrupa lehine Türkiye aleyhine açıklama yapıp Almanya'nın hakkınız yok demesi gibi. Zaten şu anda bile nükleer füzemiz olabilir. Varsa ve açıklamıyorsak ne âlâ. Tam olarak yapılması gereken de bu. Sonuç olarak nükleer füzeler yapmak hiç de kolay olmayan aşırı çetrefilli bir süreç. Bu yola girmek için önce ekonominiz ve ordunuz son derece kuvvetli olmalı. Teknolojiyi bu çağda daha kolay olarak öğrenebilirsiniz. Sadece çekeceğiniz çilelere hazır olmanız gerekli. Şu anda biz ekonomi olarak hazır olmadığımız gibi siyasi olarak da değiliz. Bölgemizde sürekli baskı altındayız ve daha fazla bastırmaları için bu kozu ellerine veremeyiz. Muhtemelen gerekli olursa hukuk boşluğunu kullanarak dostumuzdan alma yoluna gidecek ve bu şekilde sahip olacağız. Her ne olursa olsun açıklanmayacağı aşikar. Dostlarım, kendi bilgilerimi ve araştırmalarımı bu şekilde size sunmuş oldum. Kalan boşlukları doldurmak size kalmış. Peki soruyorum, sizce Pakistan'dan nükleer bomba aldık mı? Yorumlarda görüşelim. Videoyu beğenerek bu emeğe karşılık verebilir, abone olarak da yeni videoların takibini daha kolay sağlayabilirsiniz. Herkese mutlu günler diliyorum, görüşmek üzere.